Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yazdan karnıyarık yemeği için hazırlamış olduğum çiğ patlıcanları pişirme zamanı geldi. Tarif için 4 tane patlıcan kullanacağım. Yazdan nasıl hazırlamıştım patlıcanları? Önce patlıcanları yıkamıştım. Sonrasında alacalı şekilde soymuştum. İçerisine bir parça sivri biber, bir parça da domates ekleyip aylardır derin dondurucuda bekletiyordum. Malum rahatsızım, dışarı çıkamıyorum. Ben de evdeki yiyeceklerimi değerlendirip sizlere sunmak istedim. Bugün karnıyarık hazırlayacağım. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ekledim tava içerisine. Orta ateşte ara ara çevirerek patlıcanları pişireceğim. Genelde verdiğim tarifler evde bulunan malzemelerle yapılan tarifler. Söylediğim gibi ben de dışarı çıkamıyorum. Derin dondurucumda neler varsa sizlere tarifler hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Patlıcanları çevirerek pişirmeye devam ediyorum. Orta ateşte içerisine ne kadar yağ kullanmıştım? Yarım kahve fincanı. Pişen patlıcanları bir borcam içerisine alıyorum. Patlıcanları tavadan aldıktan sonra dondurucudan çıkarttığım 150 gram orta yağlı kıymayı ben malzemeleri doğrarken kısık ateşte kıyma çözülecek. Tarif için 2 tane orta boy kuru soğanı ince şekilde doğruyorum. Yazın karnıyarığı nasıl hazırlıyorsak İşte bu çiğ patlıcanla kışın da aynı lezzetle hazırlayacaksınız. Eğer ki benim yöntemimle sizler de derin dondurucuya patlıcan koyarsanız. Tarif için orta boy bir tane kapya biber, bir tane küçük boy yeşil biberi doğrayıp hazırlıyorum. Biberleri doğradım. Orta boy bir tane domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesi de ince bir şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Tüm sebzeleri hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Tarif için yarım demet maydanozu doğruyorum. Piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Eklediğim kıymanın buzu çözülmüş, iyice pişmiş. İçerisine soğanı ilave ettim. Soğanla da pişirmeye devam edeceğim. Eti buzluktan çıkarttığım zaman direkt pişirmeyi tercih ediyorum. Bakteri üretmesin diye. Dışarıda beklediği zaman yumuşayıp içerisindeki bakteriler ortaya çıkıp sağlıksız olacağını düşündüğüm için ben direkt buzluktan çıkartıp pişiriyorum. Hazırlamış olduğum biberleri de ekledim. Sotelemeye devam ediyorum malzemeleri. 2 diş sarımsak kullandım. Tarif için sarımsakları da doğrayıp karışımın içerisine ekledim. Tüm malzemeleri sotelemeye devam ediyorum. Sotelediğim malzemelerin içerisine doğramış olduğum domatesi de ilave ettim. Biraz da domatesle pişmeye devam edecek. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kuru nane ilave ettim. Tüm malzemeleri karıştırdım. Sonrasında doğramış olduğum maydanozu da ekledim ve sıra geldi patlıcanların içerisini doldurmaya. Hazırlamış olduğum kıymalı harcı patlıcanların içerisine dolduruyorum. Gayet yapımı kolay. Dondurucuda saklaması da bir o kadar kolay. Ben çiğ olarak hazırlıyorum. Büyük kolaylık.
Üzerinden çıkarttığım biberleri de geri üzerine ekliyorum. Birer dilim de domates ilavesi yapıyorum. Söylediğim gibi yazın nasıl hazırlıyorsam kışın da aynı hazırlayıp fırına vereceğim. Bir tatlı kaşığı domates salçasının içerisine 1 su bardağı suyu ekliyorum. Hazırlamış olduğum salçalı suyu üzerine ekledim. 35 dakika pişen yemek servise hazır. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar. Umarım beğenip sizler de severek hazırlarsınız. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifi, malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Konuşurken biraz damağım kuruyor. Sürçülisan ettiysem herkesten affola.